Evet efendim, 8'de sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz fonksiyonel tıp uygulayıcısı Doktor Nuri Şen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben harikayım. Yine sizden çok kıymetli bilgiler alacağız. Geçen sefer biraz fonksiyonel tıp konuşmuştuk. Klasik tıptan farkını anlatmıştınız bize. Çok da keyifli bilgiler paylaşmıştınız. Blue Zone hala aklımda hocam. Değil mi? Öyle özel alanları konuşmuştuk. Ben böyle hatta Kaz Dağları'nın da bir Blue Zone olarak Türkiye'den hani o noktaya geçebileceğini düşünüyorum. Kesinlikle dersiniz? Çok haklısınız. Zaten böyle yüksek rakımlarda yaşayan uzun 90'ı aşmış yaşlı bireyleri ben de gittikçe, buldukça ondan sonra onlarla sohbet ediyorum. Yaşam biçimlerini öğrenmeye çalışıyorum. Aslında dedektif gibi hepimizin o insanlardan öğreneceği çok şey var. Kesinlikle. Onlar gerçek bir hayat tecrübesi. Çok doğru hocam. Peki biraz bugün sizi de bulmuşken bu kadar alanında uzman bir hekimi konuşalım mı birlikte? Tabii ki bunları hep biliyoruz. Sürekli hem medyada hem sosyal medyada aslında kulağımıza kazınıyor. Nedir bunlar? İşte günümüzdeki gıdalar, asitik yiyecekler, bunlar bir toksikler. Bunların hepsini biliyoruz ama bunlar bizi nasıl hasta yapar, nasıl hasta eder? Birazcık bunları anlatır mısınız bize? Aslında bu konuya girmeden önce bir insanoğlunun veya dünya tarihine bir baktığımızda işte yaklaşık 4-4,5 milyar yıllık dünyanın kuruluşunu yapılan çalışmalarda onlar gösteriliyor. Biz Homo sapiens olarak son 300 bin yıl veya 200 bin yıl sahneye çıkıyoruz. Hatta çok hoş bir şey var, benzetme var. Dünyanın ömrünü bir takvim yılına yaparsak ondan sonra biz 31 Aralık 23.30'da sahneye çıkıyoruz. Bizden önce bitkiler ve bakteriler arasında müthiş bir sinerjik var. Özellikle bitkiler çok önemli bu konuda. Çünkü biz hayvanlar ve canlılar gibi onlar savaşamıyorlar veya kaçamıyorlar. Onlar sabitler ve sabit oldukları için dış stres koşulları, aşırı soğuk hava, aşırı sıcak hava, toprağın kuru olması, ondan sonra radyasyon, rüzgar gibi o şeylere karşı müthiş polifenol dediğimiz fitokimyasal ayakta kalabilmek için, sağ kalmak için onları üretiyorlar. İşte her şey Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde her şey çok iyi giderken özellikle tarım kimyadaki müthiş gelişmelerle birdenbire ıslah sonucu, hayvancılık ve bitkilerdeki değişimler sonucu o bitkilerin milyarlarca yıldır fitokimyasal ayakta kalmak için ve onları tüketen biz insanların ve hayvanların kazandıkları müthiş antioksidanların hepsi kayboluyor günümüzde. Bir örnek vermek istersek, Birinci Dünya Savaşı'nda 1 milyon ton olan tüm dünyadaki kimyasal üretimi, sentetik kimyasal üretimi günümüzde 200 milyon tona çıkıyor. Amerika'da 2004 yılında 10 tane yeni doğanı doğar doğmaz kordon kanından dünyanın en toksik, en kanserojen ve hayvan testlerinde bizim teratojen dediğimiz bir doğum anomalilerine neden olan 413 kimyasalı tarıyorlar. Müthiş bir, zor bir çalışma. Hı hı. Ve bundan bebeklerde 287 tanesi çıkıyor. İnanılmaz. Ve bunlar nereden geliyor? Anneden. Anneler maruz kalıyorlar ve bebeklerine aktarıyorlar. Biz şu anda 287'den çok daha fazla toksikler vücudumuzda var. Ama mükemmel bir şekilde bunları bertaraf etmeye çalışıyoruz. Fakat hastalıkların şöyle bir huyu var. Mesela geçen sene bir ıspanakta bir sorun oldu. Herkes ıspanak tüketimini kesti. Hemen herkeste bir panik başladı. Hocam. Gerçi neden? Şey, Covid paniği kadar olamaz ama. Bu çünkü çok akuttu. Yani ıspanağı yiyenler acillere başvurdu. Bunun arasında ilişki kuruldu. Fonksiyonel tıpta çok sevdiğim bir benzetme var. Onu anlatmak isterim. Ondan sonra Amerika Hava Kuvvetleri'nde ve Deniz Kuvvetleri'ne işte liseden sonra girildiği zaman her sene
işte subay adaylarına emekli olana kadar kanlarını alıyorlar ve saklıyorlar. Diyelim ki sizde Hashimoto çıktı, diyelim ki romatoid artrit çıktı. Bunları geriye dönük tarıyorlar. Yani siz belirti olunca romatoid artritte diyelim ki eklem ağrısı için romatizma uzmanına gittiniz. Hashimoto'da da endokrine ve dahiliyeciye gittiniz. Ama bu belirtilerden ne kadar yıl önce oluyormuş diye bakıldığında mesela Hashimoto'da anti-TPO'lar ki antikordur bu kanda bakılır 14 yıl önce çıkıyor. Romatoid artritin 2 tane romatoid faktör ve anti-SSB'si vardır. Onlar 10 ile 14 yıl önce yapıyor. Şimdi eğer diyabete sadece kan şekeri olarak bakarsanız onun 10-15 yıl öncesinden işte insüline bakmanız, trigliserite bakmanız, ürik aside bakmanız, yani bir sürü başka fonksiyonel tıp analizlerine bakarsanız çok erken yakalıyorsunuz. Dolayısıyla biz uzun sürede bu kronik kimyasallara maruziyetimiz sonucu hastalıklar çıktığı için onunla bir bağlantı kuramıyoruz. Haklıyız. Yani ne hekimler ne vatandaşlar. Mesela bir örnek Amerika'da çocuğu otizm olması nedeniyle bununla uğraşan bir doktorun bir makalesinde okumuştum. 50 yıl önce 10.000 çocukta bir otizm varken günümüzde 54 çocukta bir var. Yani bu rakam annelerin gebeliğinde maruz kaldığı kimyasallarla ilgili. Gıda konusu ayrı bir konu. Gıdaya da isterseniz vaktimiz varsa biraz bahsedelim. Evet hocam lütfen, çok önemli bir konu çünkü. Gıdalarda da aynen şeylerde olduğu gibi, kimyasal üretimde olduğu gibi özellikle hayvanların binlerce yıldır otla beslenirken o otlarda doğada kendiliğinden yetişen, yani dış stres koşullarına karşı müthiş bitkisel fitokimyasallar üretip dolayısıyla o hayvanı daha sağlıklı yapan, dolayısıyla onun ürünlerini yiyen insanlar sütü, yumurtası ve etinde de bunları kazanırken, hatta Mark Hyman der, sadece yedikleriniz değil, yediğiniz hayvanın yedikleri de çok önemlidir. Ay ne kadar ondan doğru, sonra, çok önemli gerçekten evet, değil ondan mi? sonra bunu şöyle yapıyorlar. İnsan nüfusunun artmasıyla birlikte biz bu hayvanlara yeterince otlağımız yok. Bunları dolaştırmayalım. Zaten bir de verimli değil diyor. Onları bağlayalım. İşte mısır soyayla besleyelim diyor. Şimdi tüm Avrupa'da ve Türkiye'de soya Güney Amerika'dan geliyor ve hem GDO'lu hem glisofat dediğimiz olası kanserojen gösterilmiş bir ürün ot ilacıyla kirlenmiş bir soya geliyor. İşte sağlıklı idrarlara bakılıyor erkekler ve kadınlarda, onlarda da çok yüksek çıkıyor. Dolayısıyla bir işin bu boyutu var. İkinci boyutu, bu hayvanları yemle beslediğiniz zaman, tabii Türkiye'de henüz bunlar yok ama Amerika'da otla beslenenin sertifikasyonları var. Yani bir hayvanın eti eğer tamamen otla besleniyorsa bir özel bir sertifikasyon alıyor ve bunları inceliyorlar. Türkiye'de otla çok anca yazın bulabilirsiniz. Tahılla beslenenlerle ve otla beslenene karşılaştırıldığında özellikle omega 6 bize hastalık yapan 10 ile 30 kat arttığı gösteriliyor tahılla beslendiğinde. A vitamini, E vitamini, kanserden koruyan konjugal linoik asit, bunların hepsi otla beslenenlerde çok yüksek, tahılla beslenenlerde neredeyse yok. Bu işin hayvancılık. Tabii süte girersek bir sürü şey var. Özellikle günümüz ticari inek sütlerinde inanılmaz derecede yüksek hormonlar var. Mesela Japonların bir çalışması var. Satılan sütlerin %80'inin gebe ineklerden olduğu söyleniyor. Ve bir bardak sütü erkeklere verdiğiniz zaman 1 saat, 2 saat içinde kanında çıkan östrojen oranı testosteronu bile 2 saat içinde bastırabiliyor. İnanılmaz bilgiler ve paylaşıyorsunuz hocam. bunlar erkek çocuklarında çok erken çok fazla görülmeye başladı. Jinekomasti, kız çocuklarında memelerin daha erken büyümesi, hatta 6 yıl içinde Tokyo'da yapılan bir çalışmada ilk adet tarihinin 12 yıl 5 aydan
12 yıl 3 aya düştüğünü göstermişler. Yani bu çok kısa bir sürede, çünkü kız çocuklarına da bir süre östrojen veriyorsunuz. Bir de o kalsiyum, kemik, osteoporozla ilgili çok yeni bir çalışma var. Çok süt ürünleri kullananlarından, aşırı kullanan, normalin üzerinde kullananlarda daha fazla kalça kırığı gösteriyor. Hocam mesela normalitesi nedir süt kullanımının? Şimdi aslında olay yurt dışında da başladı. Hepimiz laktoz biliyoruz. Aslında sorun kazeinde, süt proteininde. Yani laktozsuz süt biraz daha mı masum diyecektim ki. Yani şu anda biz bir gündemi biraz geççe yapıyoruz. Yurt dışında kazein A2 sütleri artık ticari olarak üretiliyor. Onu da şöyle anlatayım. Bizim kazein anne sütü yerli ineklerimiz, Afrika ve Asya ineklerimiz, keçi, koyun ve manda binlerce yıldır kazein A2 proteinleri varken bu modern ineklerle 30-40 litrelik süt aldığınız zaman bunlarda bir mutasyon oluyor. Bu ıslah çalışmaları sonucu bu kazein A2 kazein A1'e dönüşüyor. İşte bu kazein A1 çok güzel bir çalışma var. Hem Avustralyalıların hem Çinlilerin 15 gün boyunca kazein A1 yani modern Avrupa ineklerin, şu andaki ticari ineklerin sütlerini içiriyorlar. Arada 15 gün ara veriyorlar. Sonra A2'ye çeviriyorlar. A1'in sonunda bağırsakta karın şişliği, karın ağrısı, gaz, bir sürü kan ve bağırsak değerlerinde bozulmalar gözüküyor. Ara verdikten sonra ki ikinci 15 günde bütün bu belirtiler kayboluyor ve enflamasyon markerları geriliyor. Harikasınız hocam. Verdiğiniz yine çok kıymetli bilgilerdi bizler için. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet efendim, 8'de Sağlığın bugünkü konuğu fonksiyonel tıp uygulayıcısı Doktor Nuri Şen'di. Kendisi bize fonksiyonel tıp nedir ondan söz etti. Biraz gıdalardaki toksinlerden konuştuk. Doğru beslenme şekillerini konuştuk. Verdiği kıymetli bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.